Merhaba arkadaşlar, ben Ata Egemen Çakıl. Bugün sizlere eski bir oyundan söz etmek istiyorum. Yani eski derken 2011 çok eski diyemeyiz. Kanal için açıkçası böyle oyun videoları çekmeyi düşünüyordum uzun zamandır. Dedim artık bir yerden başlayayım. Alice Madness Returns diye bir oyundan bugün size söz edeceğim. Benim çok severek oynadığım oyunlardan birisiydi. Çıktığı dönemde defalarca oynayıp bitirdim. Hem Xbox 360 hem PlayStation 3 konsolumda severek oynamıştım. Tabii daha sonra PC'ye de çıktı, emüle edildi. Fakat şöyle bir bilgi geçeyim ilk etapta. Yani oyun aslında klavye mouse'la çok kolay oynanabiliyor. Ama benim gibi gamepad'le oynamak istiyorsanız, DualSense kullanıyorsanız PlayStation'ın kontrolcüsünü, bunu bilgisayara Xbox 360 kontrolcüsü olarak tanıtmanız gerekiyor. Bunu da DualSense X adlı program ile yapabilirsiniz. Bununla ilgili daha sonra bir video çekeceğim. Ama çok zor bir şey değil. Sadece bu aygıtı Xbox 360 aygıtı olarak kullan gibisinden bir seçenek var. Onu yapmamız gerekiyor. Ondan sonra bu oyunda çalıştırabiliyorsunuz. Maalesef özellikle geçmişteki oyunlarda böyle bir sorun yaşanıyor. DualSense ile ilgili bir sorun değil bu. Tamamen Microsoft'un diğer gamepad'leri tanımaması üzerine bir problem. Onun dışında oyun aslında başka bir oyunun devamı. Yine 90'lı yıllarda çıkmış Amerikan McGee's Alice diye bir oyunun devamı niteliğinde bir oyun. Ama hikaye aslında ikinci oyunmuş havasında olmuyorsunuz. Onu baştan söyleyeyim. Yani yeni bir başka bir oyunmuş gibi de düşünebilirsiniz. Ondan önceki oyunda Alice karakterimiz yaşadığı şeylerden dolayı bir akıl hastanesine kapatılıyor. Bundan sonra bu oyunda da o akıl hastanesinden çıkmış halini biz tekrar görüyoruz. Alice bir karakter, psikolojisi bozuk bir karakter, sorunlu bir karakter. Ve bu bizim bildiğimiz Alice Harikalar Diyarı'nda hikayesinin biraz daha böyle korku, gerilim, psikoloji üzerine kurulu bir teması. Alice büyük bir yangında ailesini kaybediyor ve bunun etkilerinden bir türlü kurtulamıyor. Onun da açıkçası Wonderland'i, yani Harikalar Diyarı, kabuslarla dolu bir Harikalar Diyarı. Yani bu çok tuhaf evrende biz Alice'in açıkçası maceralarını yönetiyoruz, oynuyoruz. Ben oyunun müziklerini ve görsellik açısından grafiklerini çok güzel buluyorum. Ve sinematikleri, özellikle çizim tarzı olsun, o dönem benim acayip hoşuma gitmişti. Hatta yine yakın dönemde, belki daha sonra onunla ilgili de bir video çekerim, Dante's Inferno'nun sinematikleri de bu şekildeydi. Benim çok hoşuma gitmişti. İsterseniz oyuna dönelim. O şekilde tekrar bir inceleyelim oyunu. Böyle bir menüyle karşılaşıyoruz. İster mouse, ister dediğim gibi gamepad kullanabiliyorsunuz. Burada mesela Play American McGee's Alice var. Yani önceki oyunu oynayabilmeniz için size bir seçenek bırakmış aynı zamanda. O da çok eski bir oyun olduğu için, yanılmıyorsam 90'ların sonu ya da 2000'lerin başı olabilir. Ona da bakabilirsiniz. Buradan devam edelim. Evet. Bu arada şöyle bir detay var. Oyun 4-5 bölümden oluşuyor ve bölümler çok uzun. Ve her bölümde Alice'in giydiği kıyafet de değişiyor. Mesela bu ikinci bölüm yanılmıyorsam, burada bir siyah, daha gotik bir kıyafete geçmiş. Şöyle anlatayım. Gamepad'le aslında rahat oynayabiliyorum bu şekilde. Hareketler bunlar. Zıplayabiliyoruz. Ve şöyle bir olay var. Zıplarken bu şekilde uçabiliyoruz. Altımızdan bu şekilde kelebekler çıkıyor. Silahlara gelecek olursak, oyunun bu aşamasında şöyle bir bıçağımız var. Warple Blade adlı. Bu dişleri toplamak gerekiyor bu silahları geliştirebilmek için. Şöyle bir bombamız var tavşan şeklinde. Bunu atınca bu şekilde istediğimiz zaman patlatabiliyoruz. Bu şekilde rakiplere odaklanabiliyoruz. Şu şekilde bir şeyimiz var. Buradan küçük kapılardan geçebilmek için buna basılı tutuyoruz. Şu şekilde bir ışınlanma olayı var. Ve evet, bu bir tür biber öğütücüsü silah. Bunda da uzak rakipleri vurabiliyoruz.
Şöyle biraz ilerleyelim. Mesela burada bizi şurayı nişan alıp patlatmamızı istiyor. Silahın tekrar dolmasını bekliyoruz. Ve açıkçası çok zamanımız da yok. Ona göre ayarlayıp yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi karşıya geçebiliriz. An industry thrives on suffering, obsolescence, and ruination. It's made the East End into a privy. Consider a simple farm life in Australia, perhaps. We might liquidate what remains of your inheritance. Açıkçası oyunun her yerine bakmanız gerekiyor ki bir şeyleri kaçırmayın bu şekilde. Çeşitli tuzakların olduğu bir bölümdeyiz şu an. Mesela bunu durdurup oradan geçebilmemiz için buraya bir bomba bırakmamız gerekiyor. Onun da belirli bir süresi var. Zamanla patlayabiliyor. Yoksa orada ezilebiliyoruz. Şöyle attım. Evet. Şimdi evet, geçtik. Sanırım yine aynı şekilde buraya bir yere mi gideceğiz? Gördüğünüz gibi kapıları bombayla patlatabiliyoruz. Yine aynı mantık. Buraya bir bomba bırakıyoruz. Olabildiğince hızlı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Sanırım buraya gitmeyecektik ama burayı görünce gördüğünüz gibi şeylerden bu şekilde küçülerek giriyoruz, kapılardan. Bu arada bunu ara sıra yaparsanız mesela geçemediğiniz yerlerde size ipucu veriyor, yol gösteriyor. Mesela öldük. Ne yapacağız? Tekrar aynı yere gitmemiz gerekecek.
Yani gördüğünüz gibi zorlu boss savaşları var. Bu şekilde böyle bir oyun. Ben her oyun severe bu oyunu oynamasını şiddetle öneriyorum. Bu arada oyun hala gördüğünüz üzere yani Chapter 1'miş. Oyun aslında bayağı bir odak gerektiriyor. Disiplin gerektiriyor. Bir de alışmak gerekiyor. Kontrolleri cidden o kadar da göründüğü kadar kolay değil. Özellikle gamepad'le biraz daha zor. Ondan sonrası artık oyuna alışma süreciyle ilgili. Ben bu oyunu özellikle tavsiye ediyorum oyun severlere. Yani bence bu oyunu oynayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.